1630 yılının o meşhur gecesi, İstanbul'da Ahi Çelebi Camii'nin huzurlu sessizliği, bir gencin hayatını ve Türk tarihinin en büyük serüvenini değiştirecek bir rüyaya ev sahipliği yapıyordu. Derviş Mehmet Zıllı, yani namı diğer Evliya Çelebi, gördüğü rüyanın heyecanıyla ağzından çıkan o iki kelimenin aslında dünya üzerindeki sınırları kaldıracağından habersizdi. "Şefaat ya Resulullah" diyecekken dili sürçtü ve tarihe geçen o cümle döküldü dudaklarından. "Seyahat ya Resulullah." Bugün bu dil sürçmesinin bir ömre nasıl sığdığına ve bir gencin Bursa'nın yeşil yollarından başlayarak 3 kıtayı nasıl arşınladığına tanıklık edeceğiz. Hazırsanız tarihin en büyük gezgininin izini sürmeye başlıyoruz. Evliya Çelebi, 17. yüzyılın en büyük gezgini ve 10 ciltlik devasa eseri Seyahatname'nin yazarıdır. 25 Mart 1611'de İstanbul'un Unkapanı semtinde dönemin kuyumcubaşısı Derviş Mehmet Zıllı Efendi'nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim görmüş, saray çevresinde yetişmiş ve 4. Murad'ın dikkatini çekerek bir dönem sarayda musahiplik görevinde bulunmuştur. Ancak onun asıl tutkusu çocukluğundan itibaren içinde büyüttüğü gezme arzusuydu. Seyahat ya Resulallah hikayesi ve seyahatin başlangıcı. Evliya Çelebi'nin seyyahlık hayatı tarihe geçen meşhur bir rüyasıyla başlar. Kendi ifadesiyle 19 Ağustos 1630 gecesi İstanbul'daki Ahi Çelebi Camii'nde rüyasında Hazreti Muhammed'i görür. Huzuruna vardığında büyük bir heyecan ve şaşkınlık içinde olması gereken duayı karıştırarak "Şefaat ya Resulallah" diyecekken dili sürçerek "Seyahat ya Resulallah" der. Hazreti Muhammed bu duruma tebessüm ederek hem onun şefaat dileğini kabul eder hem de seyahat etmesi için izin ve müjde verir. Ayrıca yanında bulunan Sa'd bin Ebi Vakkas da ona gezdiği yerleri not etmesini öğütler. Bu rüya Evliya Çelebi için ömrünün geri kalanını adayacağı büyük bir yolculuğun başlangıç noktası olmuştur. Seyahatname ve yazım süreci. Bu rüyadan sonra 1630'lardan 1681 yılına kadar 50 yılı aşkın süre boyunca Osmanlı topraklarını ve komşu ülkeleri karış karış gezmiştir. Eseri olan Seyahatname sadece bir gezi notu değil, aynı zamanda gezilen yerlerin coğrafyası, mimarisi, halkı, gelenekleri, yeme içme kültürü ve dilleri hakkında zengin bilgiler içeren muazzam bir kültür hazinesidir. Evliya Çelebi, İlk seyahatini babasından gizlice Bursa'ya yapmış. İlerleyen yıllarda ise çeşitli devlet görevleri ve paşaların maiyetinde Anadolu, Rumeli, Kafkasya, Mısır, Hicaz ve Avrupa'nın birçok bölgesini dolaşmıştır. Gördüğü her şeyi büyük bir titizlikle kaydetmiş, gezdiği yerlerin edebi ve tarihi özelliklerini kendine has, renkli ve yer yer fantastik üslubuyla kaleme almıştır. 10 ciltlik bu eser hem bir tarih belgesi hem de döneminin insan manzaralarını sunan bir edebiyat şaheseri olarak kabul edilir. Evliya Çelebi, ilk seyahatini 1640 yılında rüyasında "Seyahat ya Resulallah" diyerek aldığı icazet üzerine İstanbul'dan Bursa'ya gerçekleştirmiştir. Bu gezi, onun ileride 10 ciltlik devasa bir esere dönüşecek olan gözlemcilik yeteneğinin ilk denemesi sayılır. Bursa, Evliya Çelebi'nin İstanbul'dan sonra gördüğü ilk büyük şehir olması hasebiyle onda derin izler bırakmış, bu şehri üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli bir şehir olarak tanımlamıştır. İlk seyahatinde Bursa'da gördüğü ve kaydettiği ilginç ayrıntılar şunlardır. 1. Bursa'nın coğrafyası ve Bakıcak Tepesi. Evliya Çelebi, şehre girişte Keşiş Dağı'nın, Uludağ'ın heybetinden büyülenmiştir. Dağın yapısını ejderha, fil, gemi ve kartal gibi farklı şekillere benzettiği kayaların varlığıyla anlatır. Özellikle Ramazan ayının başladığını müjdelemek için kullanılan ve bakacak olarak adlandırılan mevkiden bahseder. Burada ayın görünürlüğünü kontrol etmek için ateş yakıldığını ve bu sayede tüm şehrin oruca hazırlandığını detaylıca aktarır. 2. Şehrin suları ve çeşmeleri. Evliya Çelebi, Bursa'yı sudan ibaret bir şehir olarak betimler.
Keşiş Dağı'ndan gelen 17 önemli su kaynağı olduğunu ve şehrin her köşesinde, her çarşısında mutlaka bir çeşme bulunduğunu yazar. Pınarbaşı, Şeker Kaynağı ve Kral Kaynağı gibi isimleri tek tek not ederek Bursalıların bu sulardan içerek safa sürdüğünü vurgular. 3. Esnaf kültürü ve çarşılar. Çelebi'nin gözlem yeteneği, Bursa'nın ticari hayatını en canlı şekilde aktarmasını sağlamıştır. Şehirde toplam 9.000 dükkan bulunduğunu, çarşılarda sadece Bursa'ya has ürünlerin, örneğin kendine has hoşafçıların satıldığını not etmiştir. Özellikle çarşı süslemeleri. Yemiş pazarcılarının dükkanlarını taze meyve dallarıyla süslediklerini hayranlıkla anlatır. Bıçakçılık. Kayhan Çarşısı çevresindeki ünlü bıçakçıların ustalığından bahseder. Lezzetler. Bursa'nın beyaz katmerini, kirde kebabını ve tahinisini koyunların Keşiş Dağı'nın zengin otlaklarında beslenmesine bağlayarak övmektedir. 4. Efsaneler ve gizemli olaylar. Evliya Çelebi sadece gördüğü yapıları değil, halk arasında anlatılan efsaneleri de seyahatnamesine taşımıştır. Nilüfer Çayı üzerindeki meşhur Nilüfer Köprüsü hakkında duyduğu bir efsaneyi şöyle anlatır. Orhan Gazi döneminde fethin gerçekleştiği günlerde köprünün bulunduğu yerden "çıkayım mı, geleyim mi?" diyen gizemli bir ses duyulur. Bir asker kılıcıyla bu sese karşılık verip darbe vurunca köprü yerinden ırgalanır, sallanır ve topraktan kıymetli bir hazine çıkar. 5. Bursa'nın maneviyatı. Şehre olan hayranlığının temelinde burada yaşamış olan ulu şahsiyetler yatar. Emir Sultan'ı Bursa'nın maneviyat aleminin sembolü olarak tanıtır. Ayrıca Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'nin eserini benzersiz ve az bulunur olarak nitelendirerek Bursa'nın bir ilim ve irfan merkezi olduğunu eserinde özellikle belirtir. Evliya Çelebi'nin bu ilk seyahati sadece coğrafi bir gezi değil, aynı zamanda şehrin ruhunu, esnafının neşesini ve efsanelerinin derinliğini kayıt altına aldığı, ilerideki büyük seyahatlerinin habercisi olan bir keşif yolculuğudur. Evliya Çelebi sadece yolları ve şehirleri değil, bir milletin hafızasını, geleneklerini ve o günün insanının ruhunu Seyahatname adlı o eşsiz hazineye nakşetti. Bursa'nın çeşmelerinden Balkanların karlı dağlarına, Mısır'ın gizemli topraklarından imparatorluğun dört bir yanına kadar gördüğü her şey bugün bizim için geçmişe açılan en net pencere. Bir dil sürçmesiyle başlayan bu destansı yolculuk aslında hepimize şunu hatırlatıyor. Merak, bir insanın sahip olabileceği en büyük pusuladır. Peki ya sizin, seyahat ya Resulallah deyip yola çıkmaya hazır olduğunuz o ilk durak neresi? Eğer Evliya Çelebi'nin izinde, tarihin gizemli kapılarını birlikte aralamaya devam etmek isterseniz, aramıza katılmak için kanalımıza abone olmayı ve bu yolculuğu daha fazla kişiye ulaştırmamız için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yine unutmayın, keşif aslında hiç bitmez. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.